Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Beni Türkiye'mden izleyen, yurt dışından izleyen tüm değerli takipçilerime kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle Alize Angara Gold'un simli iki ipiyle ne mi yapacağım? İnanın hanımlar, o kadar şık, o kadar güzel ve gösterişli, çeyizlik yelek modellerine yakışacak, gezmelik yelek modellerine yakışacak, hazır gibi duran, muhteşem güzel bir model yapacağız. Evet güzel hanımlar. Hem hızlı ilerleyen, hem güzel, hem şık, kolaydan kolay, basitin basiti, şahane, gösterişli bir model yapacağız. Ben sizlere yelek modeli olarak anlatacağım. Ama sizler ister yelek, ister hırka, ister süveter ne yapmak isterseniz, dilerseniz bebek örgülerinde yakadan başlamalı yelekler, hırkalar, süveterler, kaşkollar, atkılar, bereler, patikler ne yapmak isterseniz olur güzel hanımlar. Modelim 4 sıradan oluşan şahane bir model. Evet sizler de hazırsanız Alize Angora Gold'un şöyle simli bir ipi sevgili hanımlar. Şöyle tatlı bir yavru ağzı gül kurusu gibi sevgili hanımlar. Artık hem gül kurusuna benziyor hem yavru ağzına. Bir de krem beyaz yani beyaz diyelim rengimle iki renkle yapacağız. İki simli ipimle muhteşem bir model yapacağım. 100 gram 500 metrelik bir ip. Numarası da burada 295 sevgili hanımlar. Beyaz ipimin etiketini almışım onu bilmiyorum hanımlar. Evet şimdi hemen iplerimi sizlere bir göstereyim. İki katladığım yine biliyorsunuz Alizangora Gold. Ben ikiye katlayarak yapıyorum ama sizler dilerseniz tek renk olarak tek renk diyorum yine ya. İki renk tek renk hepsini birbirine karıştırdım hanımlar. Şu şekilde tek tek de yapabilirsiniz. Şöyle ince bir ip olduğu için ben ikiye katlıyorum. Siz ince ve narin seviyorsanız tek kat olarak yaparsınız güzel hanımlar. Evet Alizangoro ipimle, gold ipimle şöyle ben iki sıra haroşa örgümü yaptım sevgili hanımlar. 3 numaralı da bir şiş kullanacağım. İlmek sayılarım 2 ve 2'nin katları hanımlar. Şu şekilde 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarından yapacağız. Evet. Şöyle ben iki sıra haroşa örgü yaptım. Sizler dilediğiniz modelleri yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen ikinci rengime geçeceğim için hemen ipimi bağlıyorum hanımlar. Modelim gerçekten hem kolay hem de 4 sırada biten bir model sevgili hanımlar. Evet ikinci rengimi bağladım sevgili hanımlar buraya. Hemen modelimize geçelim. Ben bu modeli sevgili hanımlar nişanlı bir kızdan aldım. Gerçekten çok beğendim. Nişanlığının üzerine yapmış böyle iki renkli olaraktan. Muhteşem olmuş. Çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Modelimin birinci sırasındayım sevgili hanımlar ve ön yüzündeyim. Tüm ilmekleri kenar ilmeğimi yeni başladığım için ördüm. Düz olarak örüyorum. Tüm ilmeklerimi şöyle düz olarak örüyorum bakın. Modelim hem kolay hem gösterişli hem de çok güzel sevgili hanımlar. Evet şöyle tüm ilmekleri sıra boyunca düz örelim. Şu şekilde. Modelin birinci sırasındayız. Ben küçük ilmek attım. 18 ilmek attım hanımlar. Çift sayılardan oluşan bir model. 2, 4, 6, 8 gibi. Sizler yapacağınız modellere göre yapın. Ben modeli gördüğüm zaman bayıldım ve birebir aynı renklerle yapıyorum hanımlar. Pembe nişanlının üzerine abiye şal yapıyordu arkadaşımız. Ben dedim bunu yelek modeli olarak, şal modeli olarak anlatmak isterim dedim arkadaşıma. Seve seve bana modeli verdi ve de sizlere gösteriyorum inşallah. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci sıramdayım. Burada da tüm ilmeklerimi ters yapıyorum. Çok kolay güzel hanımlar çok kolay. İkinci sıramı da ters olarak yapıyorum. Evet bu şekilde modelimin ikinci sırasında ters olarak yapayım. Evet sizler istediğiniz örgülerde kullanın. Ben sizlere yelek modeli gelin şalı olarak anlatıyorum ama gelin yeleği olarak anlatıyorum ama sizler istediğiniz yerde tabii ki kullanabilirsiniz. Bakın şöyle iki sıra bir ve 2 iki sıra düzümüz oldu. Şimdi burada modeli üçüncü ve dördüncü sıralarda kuruyoruz hanımlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Evet şimdi kenar ilmeğimi bakın şu şekilde alıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane ilmeğimi bakın şöyle bir öncelikle rahatlatıyorum.
içeriden dışarı doğru bakın şu şekilde. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Tüm ilmeklerimi bu şekilde yapacağım bakın. 1 2 şöyle rahatlatıyorum. İçeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet, burada bakın ilmeklerimizde bir eksilme oluyor hanımlar. Bir sonraki sıramızda nasıl tamamlayacağız göstereceğim. Modelin 3. sırasında yaptığımız işlem bu güzel hanımlar. Bakın şu şekilde rahatlatıyorum önce. Tabi model ilerleyince hiç rahatlatmanıza gerek kalmayacak. Elinizde su gibi akıp gidecek. Evet, şöyle 2 ilmeğimi ikisini birlikte içeriden dışarı doğru örüyorum güzel hanımlar. Şu şekilde önce bir rahatlatıyorum. İçeriden dışarı doğru 2 ilmeğimi birlikte örerek bakın ilmeklerimde eksilme oldu. Yine 2 ilmeğimi birlikte içeriden dışarı doğru örüyorum. Bu model şahane hanımlar. Hiç kimsenin kaçırmasını istemem. Gerçekten çok güzel. Bakın 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tek ilmeğim kaldı. Bunu da düz olarak ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasında bakın böyle bir işlem yaptık. Modelin 4. ve son sırasındayız güzel hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi kenar ilmeğimden sonra buradaki bir tersimi düz örüyorum bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir tersimi düz ördüm. Şimdi kesmiş olduğumuz ilmekler var hanımlar. Bakın şu arada boşluklar, şu ilmeğimiz var. Yani ayrılan, yani ör beni diyen ilmek var burada bakın. Hemen şu şekilde düz olarak ördüm. Ve yanındaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada tüm ilmekleri düz örüyoruz. Bakın. Hemen burada bakın. Arada ilmeğimi örüyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi örüyorum sonra. Önce aradan bakın şu aradan örüyorum. Sonra yanındaki ilmeğimi örüyorum. Evet, parmağında örenler varsa sevgili hanımlar bu ilmeği şöyle şişinin üzerine koyabilir ve bu şekilde örebilirler. Sonra ilmeğimizi örersiniz. Evet, bakın kesmiş olduğumuz ilmekler yerine gelmeye başladı arkadaşlar. Bakın burada sonra yanındaki ilmeği örüyorum. Hemen aradan sonra yanındaki ilmeğimi örüyorum. Bakın hemen aradan sonra yanındaki ilmeğimi örüyorum. Bakın bu arada arttırmayı unutmayacağız. Kesinlikle sanki arttırılmayacak gibi duruyor. Ama kesinlikle burada bir arttırma yapıyoruz. Çünkü burada bakın kenar ilmeğini ördük, hemen ilmeğimizi ördük. Burada bir arttırma yapmıyoruz sıranın başında. Ama sonunda mutlaka bakın şu arttırmamızı yapıyoruz, unutmuyoruz. Eğer ki unutursak ilmeğimizde eksilme olur güzel hanımlar. Hemen şöyle ilmeklerimizi bir sayalım hanımlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 bakın. 18 ilmeğim vardı. Yine 18 ilmek. Yani ilmeklerimizi mutlaka örelim. Evet, şöyle ben bir model anlattım hanımlar. Tabii ki model ilerledikçe güzel olan bir model. Şimdi renk geçişi yapıyorum. İkinci bir model daha anlatacağım size. İnşallah anlaşılır olmuştur bir modelim. Şimdi ikinci modelimi bir kez daha anlatacağım modeli size. Kenar ilmeğimi aldım hanımlar bakın. Burada tüm sıramı düz olarak örüyorum. İkinci modelin birinci sırasındayız. Tüm sıramı düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum hanımlar. Bakın düz olarak sıra sonuna kadar örelim. Evet, beyazımıza geçtik. Bir sıra beyazımızdan düz ördük sevgili hanımlar. Şimdi ikinci sıradayız ve arka sıradayız. Burada da ne yapacağız? Tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Hiçbir işlem yok. Bakın tüm ilmekleri modelimin ikinci sırasında ters olarak örüyorum. Çok çok kolay demiştim. Özellikle bu sırayı böyle rahat örün hanımlar. Modelin ikinci sırasını hani ön yüzde içeriden dışarı bir ilmek alması yapıyoruz ya. Rahat alabilmek için bu ikinci sırayı mümkün olduğunca rahat örün. Hani burayı rahat örerseniz ön sırada ilmekleri alırken sıkıntı yaşamazsınız. Evet, bu şekilde ikinci sıramı ters olarak ördüm. Modelin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim tekrar. Bakın şöyle bir görüntümüz oldu. Tekrar hemen üçüncü sıramızı yapıyoruz. Modelin üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın şu iki ilmeğimizi ne yapıyoruz? İçeriden dışarı doğru şu şekilde örüyoruz. Modelin üçüncü sırası. Hani ilmekleri eksilttiğimiz yer arkadaşlar. Şöyle
içeriden dışarı 2 2 ilmeklerimizi örüyoruz. Burada ilmeklerimizde bir eksilme oluyor. Fakat ne yapıyoruz? Bir sonraki sırasında bu ilmekleri tekrar yerine getiriyoruz. Evet, bu şekilde bakın ilmekleri eksilterek modelimizin 3. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Evet güzel hanımlar, şöyle eliniz, ben kamera karşısında olduğum için böyle kamera arkasında takır takır bunu öreceksiniz hanımlar. İnanın hem güzel hem kolay bir model. Bebek örgülerinize de çok yakışır bu model. Bebek örgülerinde de yakadan başlamalı, eteğinden başlamalı yapın hanımlar. Evet, son 2 ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet bakın modelimin 3. sırasını bu şekilde yapmış oldum güzel hanımlar. Evet, şimdi modelin arka yüzünde 4. sırasında ve son sırasındayım. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz yapıyorum. Bakın. Yine burada bir önceki modelimizden hatırlayın bakın. Beni ör diyor demiştim. Bakın ilmek burada. 2 2 ördüğümüz için araları belli oluyor. Hemen ilmeğimi düz olarak ördüm bakın. Sonra yanındaki ilmeği örüyorum. Hemen ilmekler kendini gösteriyor arkadaşlar. Bakın aradan ördüm. Ve yanındaki ilmeğim. Hiç bunu kaçırmadan yapacağız arkadaşlar. İlmeklerimizde eksilme olmasın. Bakın hemen bu şekilde. Parmağında örenler için demiştim. Şu şekilde şişin üzerine ataraktan alabilirler. Rahat bir şekilde örürler hanımlar. Evet bu şekilde bakın sıramızın sonuna geldik. Modelin 4. sırasında bu şekilde ördük. Buradaki arttırmayı unutmayalım demiştim. Bakın burada girişte kenar ilmeğimi ördüm. Direkt düz ilmeğimi ördüm. Burada hemen bakın şurada. Bakın hemen yeri var zaten. Arttırmamı yapıyorum. Buradakini kesinlikle unutmayın ki ilmeğinizde eksilme olmasın. Evet bu şekilde. Evet güzel hanımlar, ben sizlere şöyle 2 tane model anlattım. İnşallah anlaşılır olmuştur. Gerçekten dediğim gibi gelin yeleklerinde, gelin şallarında, ana kız takımlarında, gelin yeleklerinde, bebek örgülerinde her yerde kullanabileceğiniz muhteşem bir model oldu. Evet ben bu modelin biraz daha ilerlemişini yaptım. Hemen sizlere onu göstereyim hanımlar. Evet güzel hanımlar, modelimi görünce hayran olacaksınız. Evet güzel hanımlar, şu görselliğe bir bakar mısınız? Şu güzelliğe bir bakar mısınız sevgili hanımlar? Ben ilk gördüğümde bayılmıştım bu modeli ve sizlerle kesinlikle dedim takipçilerimle bu modeli paylaşmalıyım. Evet güzel hanımlar bakın, Alize Angora Gold simli pimli böyle bir güzellik ortaya çıktı sevgili hanımlar. Çeyizlik yeleklerde, gezmelik yeleklerde, günlük yaşamlarınızda kullanabileceğiniz ve örmesi çok kolay 4 sırada ve 2 sırası düz, 2 sırada sade model uyguladığımız bir model. Evet ister yelek yapın, ister hırka, ister şal, ister abiye, gelinliklerinizin üzerine şal, ister normal şal yapın. Ne yapmak isterseniz yelekler, hırkalar, patikler, kaşkollar. Evet güzel hanımlar, modelimin arkası da bakın bu şekilde. Şöyle harika bir görüntüye sahip. Evet güzel hanımlar, modelimin çok ama çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hani modelimi çok övdüm ama gerçekten övdüğüme eğer değiyorsa sizler de yorumlarda yazın. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet güzel hanımlar, yeni videolarımızda tekrar bir arada olmak üzere modelimin en güzel şekliyle sizlere anlattığımı düşünüyorum. Eğer hatam kusurum olduysa, dilim sürçülisan eylediyse affedin. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere sizlerle birlikte sevgili hanımlar, modeli sizlere bırakıyorum. Bu güzel modelimi arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşarak daha faydalı hale getirmek istiyorsanız paylaşın sevgili hanımlar. Annemin Örgü Dünyası kanalıma da abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bu güzel modeli sizlere bırakıyorum. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Dostça kalın, hoşça kalın.